Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün şerbetini sünger gibi çeken bir revani tarifim var. Çok hafif, çok lezzetli. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi kaynatarak başlayalım. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, 1 dilim limon ve 2 tane de böyle portakal kabuğu şerbetimize ekleyip 5 dakika yüksek derecede kaynatıp kenara alalım. Bakın ben size göstereyim. Kaynarken böyle boncuk boncuk yüzeyinde baloncuklar oluşmalı. Tam kıvamında demektir. 5 dakika sonra oluşuyor yüksek derecede. Kenara alalım. Püf noktamız, şerbetimiz kaynarken içine 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyumuzu ekleyip karıştıralım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu eklediğimiz portakal suyu işte muazzam bir etki yapıyor. Hem çok hafif oluyor hem çok lezzetli. Tarifime geçiyorum. Revanimiz için bir borcam kullanıyorum. Borcamın her tarafını bolca tereyağı ile yağlıyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Ve boş yer kalmayacak şekilde Hindistan cevizi serpiyorum. Hani şerbeti dökeceğiz ya, alt tabanı hamur olmasın. Hindistan cevizi onu biraz havalandırır, hem de yapışmasını engeller. Güzel bir püf noktasıdır. Buzdolabına alalım. Yani yağladıktan sonra buzdolabına alıyoruz. Kekimiz için gerekli malzemeler: 4 tane yumurta, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya. Pudra şekeri neden eklediğimi de biraz sonra açıklayacağım. 1 fiske bereket tuzu, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ. Ben bunların hepsini gram olarak da açıklama bölümüne ekleyeceğim. 1 su bardağı yoğurt. Hepsini kasemize ekledik. Şimdi bir tane de portakalın kabuğunu rendeleyelim. Ne kadar seviyorsanız o kadar rendeleyin. Ben yarısını komple rendeledim çünkü revaniye çok yakışıyor. Şimdi mikserimizle hepsini bağlayalım. Yani hepsi tek bir homojen bir kıvam alsın. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getirin. Yaklaşık bir 1 dakika 2 dakika sonra bu kıvama geliyor. Şimdi 1 su bardağı irmik üzerine dökelim. 1,5 su bardağı un, onu da ekleyelim. 1 paket kabartma tozu. Bir diğer püf noktamız, kenarda sıkılmış limon suyumuz var. 1 yemek kaşığı kadar limon suyunu kabartma tozunun üzerine dökün. Bakın döktüğünüz anda zaten aktif bir hal alıyor. Şimdi mikserimizle revanimizin kekini pürüzsüz bir hale getirelim. Ve tatlımızın kekini önce kabaca bir karıştıralım mikserle. Daha sonra da yüksek devirde 2 maksimum 3 dakika kadar karıştıralım. Çok fazla karıştırmayın. Kabartma tozu aktifleşmeye devam eder. Şöyle bir toparlansın yeter. Şimdi bir spatula ile gördüğünüz gibi kasenin kıyısına, köşesine malzemeler yapışmış oluyor. Onu güzelce harmanlayalım. Bu arada revaninin kıvamına dikkatinizi çekerim. Köpük köpük muhteşem bir kek kıvamı. Hemen bu şekildeyken güzelce bir harmanlayıp karıştırıp daha önce yağlayıp Hindistan cevizi serptiğimiz kalıbımızı buzdolabına almıştık. Onu hemen çıkarıp kek harcımızı dökelim. Bu arada kıvamına da dikkatinizi çekerim. Neden buzdolabına aldık? Hani tereyağı sürdüğümüz için buzdolabına alırsanız herhangi bir kek fark etmez, döktüğünüzde yapışma oranı neredeyse hiç kalmaz. Her tarafını spatula ile mümkün mertebe düzeltiyorum. Daha sonra kalıbı elime alıp sağa sola sallayarak tamamen düzelmesini sağlıyorum. Birkaç defa da tezgaha vurarak hava boşluğu varsa çıkmasını sağlayın. Şu anda dümdüz oldu. Revanimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 40-45 dakika pişmeye gönderdik. Dikkatinizi çekerim, en alt rafa verdim. Çünkü borcamın alt katı pişmez. O yüzden en alt rafta pişirin. Ve 40 dakikanın sonunda revanimizi fırından çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi şahane bir şekilde kabardı ve şahane bir de çatlağı oluştu. Şimdi biraz bekleyelim, bir 10 dakika kadar ilk sıcağı bir gitsin. Şerbetimizi kaynatıp ılınmaya bırakmıştık. Onu da şöyle göstereyim, altın sarısı şerbetimiz tamamen ılınmıştı. Şöyle bir kontrol edin, eliniz yanmayacak.
borcamı da tutabileceğiniz bir kıvama gelmişse bütün şerbeti revanenin üzerine verebilirsiniz. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, bu revani o kadar güzeldir ki şerbeti döktüğünüz anda yaklaşık bir 7-8 dakikada bildiğimiz bir sünger gibi çekiyor. Ben onu da sizin için hızlı bir çekimle kaydettim. Bütün şerbeti döktüm, tamamen kapattı. Şerbeti çektikçe revaniniz kabarıyor. Güzelliğe bakar mısınız? Ve bütün şerbetini 10 dakikada komple çekmişti. Şimdi üzerine bolca Hindistan cevizi serperek sunum için hazırlıyorum. Revanimiz hazır. Biraz soğuyup kendine geldikten sonra sunuma geçeceğim. Bu arada ben çalışırken artık videolarımızın olmazsa olmazı Mavi. Bilmiyorum neden böyle arkasını döndü bana. Bahçede keyif yapıyor. Hayat Mavi'ye güzel tabii ki. İş yok, güç yok. İnanın ki yani evin en değerli varlığı diyebilirim. Ve revanimiz sunum için hazır. Hemen sizlere şöyle bir gösteriyorum. Dilimleyerek büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Dilimlerken kameram sallandığı için dilimleme bölümünü kısa kestim. Üzerine biraz Antep fıstığı serperek hep bütün dilimlerini biraz minik boyda kestim. Hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, dilimi çıkardım. Lütfen iç dokusuna bakın. Tamamen bütün şerbeti çekmiş. Aynı zamanda da pandispanya gibi, kek gibi bir kıvamı var. Yani tam olması gerektiği gibi. Hani ünlü bir tatlıcı vardır ya, revanisi çok meşhur. İnanın ki onunkinden bile güzel oldu diyebilirim. Şerbetini görüyorsunuz. Üst katmanına kadar çekmişti. Mükemmel bir şerbet çekiyor. Hiç fazla gelmiyor, korkmayın. O 4 su bardağı şerbetini hepsini çekiyor. Sünger gibi diyorum ya. Şöyle size gösteriyorum ne kadar güzel olduğunu. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, siz izlerken pudra şekeri eklememin sebebi şeker olmadığı için, pudra şekerinde de az miktarda nişasta olduğu için bu revanenizin, hani bazı revaneleri böyle çatalı batırırsınız da patır patır dağılır her tarafa, tutmasını sağlıyor. Bir de gözeneklerinin daha küçük ve güzel olmasını sağlıyor. Onu da hemen açıklayayım. Hemen bir tane daha doku testi yapmak istedim. Lütfen içindeki şerbetine dikkatinizi çekiyorum. Çok güzel, çok nefis bir revani tarifidir. Bu arada bu revaniyi borcamda yaptığımızda çok güzel görünüyor. Hani şu ilk dilimi çıkarmak büyük bir eziyettir ya. Ben onu da kesmedim, kaydettim. Videonun sonunda izleyebilirsiniz ki nasıl cebelleşmişim onu çıkarmak için. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.